Herkese merhaba, ben diyetisyen Aleyna Osmak, beslenme ve diyetetik mezunuyum. Ben bugün size aslında genel anlamda bir sağlıklı beslenme üzerine bahsediyor olacağım. Bizim aslında alanımız çok geniş bir alan. Zayıflama, kilo alma, kilo verme, hastalıklarda beslenme veya egzersizleri nasıl destekleyebiliriz gibi pek çok alanda aslında hizmet veriyoruz. Beslenme sağlığımızın ilk adımıdır diyebiliriz. Evet, beslenmeye sağlıklı bir bireyde, hasta bir bireyde aslına bakarsanız dikkat etmesi gerekiyor. Biz burada aslında bir sağlıklı beslenme nedir'i konuşalım sizlerle. Sağlıklı beslenme kişinin mikro ve makro besin ögelerine dikkat ederek kendi ihtiyacı olan enerjiyi bedenine sağlamasıdır beslenmeyle beraber. Biz bunu aslında sizin tam ihtiyacınız olanı karşılamanızı sağlıyoruz. Bunda da şöyle bir durum söz konusu. Siz sağlıklı bir beslenmeye geçtiğinizde kilonuz fazlaysa kilo onu ideal kiloya doğru çekmeye başlıyor. Kilonuz azsa da yine aynı şekilde ideal kiloya doğru çekmeye başlıyor. Yani sağlıklı beslenme ile beraber hem hastalıkları iyileştirebiliyoruz hem de aynı şekilde kilo alma, kilo vermeyi sağlayabiliyoruz. Şimdi şöyle, aslında hepimiz insanız. İlla ki kaçırdığımız ya da dikkat edemediğimiz noktalar olacaktır. Burada aslında işin aslı dengede bitiyor. Biz bir gün kaçırdıysak ertesi gün o grubu dengeleyerek süreci aslında hiç kaçırmamış gibi idare ettirebiliriz. En önemli şey de dengeli tabaklar. Bir tabak motifi belirleyin kafanızda. Bunun 1/4'ü proteinlerden, 1/4'ü yine karbonhidratlardan, aynı şekilde de en alt kısmı yani yarısını dolduracak şekilde de sebze, meyve yani lif grubundan oluşması gerekiyor. Buna dikkat ettiğimiz takdirde aslında istediğimiz her besin grubunu gönül rahatlığıyla tüketebiliriz. Tabii ki şöyle bir tabak örneği anlatayım ben size. Izgara bir tavuk göğüs eti, bir parça tavuk göğüs etinden faydalanabilirsiniz. Yanına yaklaşık 4-5 kaşık kadar bir bulgur pilavı, yine altına da haşlanmış sebzelerden oluşan bir tabakla beraber tüketebiliriz. Eğer ki pilav grubunu sevmiyorsak onun yerine 1 veya 2 dilim tam tahıllı ekmek de tercih edebilirsiniz. Beslenme ve egzersiz aslında birbirini %100'e tamamlıyor gibi düşünebiliriz. Kilo verme sürecinde özellikle beslenme %70, egzersiz %30'luk kısmı kapsıyor. Egzersiz olmadığında da sadece diyetle beraber kilo verebiliriz ama hem sürecimiz birazcık daha yavaş ilerler, bu da bizi demoralize edebilir. Egzersizle desteklediğimizde çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Masa başı çalışan kişilerde aslına bakarsak ben 20 dakikadan fazla sabit şekilde oturmayın diye tavsiye ediyorum. 20 dakikada bir ofis içerisinde bir tur atmaları yeterli olacaktır. Zaten aslında alışkın olduğumuz bir sedanter yaşamdan kolumuzu sadece yukarı kaldırmak bile fiziksel aktivite olarak kabul ediliyordur. Hiç kilo vermek veya kilo alma hedefi olmayan bireylerle de tabii ki çalışıyoruz. Onda da şöyle daha sağlıklı, daha dinç, daha enerjik bir hayat sürdürebilmek için sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorlar. Sabah bazen uyandığımızda kendimizi çok kötü hissedebiliriz. Bu genel anlamda akşam yemeklerinde karbonhidrat ağırlıklı beslenmekten kaynaklıdır. Biz aslında doğru beslenmeyi, sağlıklı beslenmeyi öğrendiğimiz takdirde gün içerisindeki enerjimiz daha fazla olur. Kendimizi daha zinde, daha enerjik, her gün daha iyi hissederek güne başlarız. Bu da hem çalışma ortamımızda hem günlük yaşantımızda bizi daha iyi noktalara taşıyor olacaktır. Tabii ki sağlıklı beslenmeyle beraber özellikle obezite riskini azalttığımız için bütün hastalıkların aslında bir tık daha geriye gelmesini etkilemiş oluyoruz, sağlamış oluyoruz. Onda da şöyle bir durum söz konusu. Bizim ne kadar vücut yağımız fazlaysa, yağ yüzdemiz fazlaysa, özellikle bel çevresi erkekler için konuşursak, bu da bizim ilerleyen dönemlerdeki iç hastalıkları riskimizi aynı oranda artırıyor. Danışanımıza aslında çok büyük bir şey düşüyor. Biz burada danışanlarımızla yol arkadaşlığı ediyoruz. 7/24 bize zaten ulaşabiliyorlar. İster online ister yüz yüze diyet programlarımızda. Burada iletişim halinde beraber arkadaşça bir yolda ilerliyoruz. Burada da destek olmak bize düşüyor. Tabii ki hepimiz insanız. Onu da unutmamak gerekiyor. Kaçırdığımız noktalarda da dengelemede onlara yardımcı oluyoruz. Online diyet ve yüz yüze diyet arasında tabii ki farklar var ama burada aslında tartı ölçümleri birazcık fark yaratıyor. Yüzde değerlerini tam net şekilde evde göremediğimiz için onlarda da mezuro ölçümü tavsiye ediyoruz. Mezuro ölçümüyle beraber zaten kişide yağ kaybolup kas artışı varsa da tartıya yansımayan bir kilogram varsa onun etkisinde mezuro ölçümünde görmüş oluyoruz. Tabii ki bizler kliniğimizde bizim gibi kliniklerinde teknolojiden faydalanan pek çok diyetisyen mevcut. Bizler de aynı şekilde aslında teknolojiden faydalanarak kalori yakımını vücutlarda artırabiliyoruz. Bu da sürecimizi aslında hızlandırmış oluyor. Aslında zayıflama ve sıkılaşma üzerine pek çok cihazlar mevcut. Bizler kalori yakımını arttırmaya yönelik egzersizler yaptırıyoruz. Cihazlarımızın içerisinde de kalori yakımınızı destekleyecek olan etkenler bulunuyor. Bunların birleşimiyle beraber de uygulama süresine baktığımız zaman normal spora göre ortalama 8-10 kat daha fazla kalori yakımı sağlıyoruz. Buradan bütün seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Kendinize inandığınız zaman bu yol aslında çok basit. Biz de bu yolda size arkadaş olmaya geldik. Herkese sağlıklı günler diliyorum.